Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bir süre yine ara vermiştik videolarımıza. Daha fazla arayı uzatmayalım dedik ve bugün yeni videomuzu sizinle paylaşıyoruz. Son yıllarda çok moda olan birçok ünlü markada da örneğini gördüğümüz tığ işi büstiyerlerden yapacağız. Crop top da diyebiliriz bunlara. Daha önce biliyorsunuz sizlerle bu kara motiflerin yapılışını detaylı olarak paylaşmıştık. Yine kara motifleri kullanarak yapacağız büstiyerimizi. Her zamanki gibi kullandığımız koton iplerimiz var farklı renklerde. 3,5 mm tığ kullanarak yapacağız. Hadi gelin şimdi yapılışına birlikte bakalım. Öncelikle tek tek kare motifleri yapacağız. Bu kare motifleri daha önce detaylı olarak aktarmıştık bir önceki videomuzdan. O videoyu da kartlara ekliyorum. Çok detaylı anlatmayacağım ama genel hatlarıyla yine kareleri nasıl yaptığımızın üzerinden bir geçeceğim. Şimdi önce 4 zincir çekerek başlıyoruz. Daha önceki videoda 6 zincir çekmiştim başlarken. Burada ortada boşluk olmasını istemediğim için 4 zincir çektim. Sonra diğer ucuyla birleştirerek küçük bir yuvarlak oluşturuyorum burada. Yuvarlak oluşturduktan sonra 3 zincir daha çekiyorum ve artık yukarı çıktım. İkili trabzanlara devam ediyorum. İki tane ikili trabzandan sonra köşeye gelecek 2 zincir çekiyorum. 2 zincirden sonra ise 3 tane ikili trabzan daha yaparak devam ediyorum. Dört tane üçlü ikili trabzan oluşturduktan sonra da 2 zincir daha çekip burayı diğer uçla birleştirip bir zincir çekiyorum ve ilk sıramı tamamlıyorum. Evet, bir zincir çekerek birleştirdim. İpimi kesiyorum ve ipi bu şekilde çekiyorum. İlk sıram tamam. Sonra farklı bir renk ipi alıp 3 zincir çekerek tekrar başlıyorum. Sonra yine aynı mantıkta üçlülerimi yaparak ilerliyorum. Dediğim gibi buraları çok detaylı aktarmıyorum çünkü kare motifleri anlattığımız videoda çok detaylı halleri var. Lütfen bu videoyu izlemeden önce kare motifleri nasıl yapıldığını bir önceki videomuzdan takip edin. Şu anda 3. sıradayım kare motifimde. Üçlülerimi yapmaya gördüğünüz gibi devam ediyorum. Bu üçlülerin mantığı sürekli aynı. Sadece başlarken bir zincir çekerek başlıyorsunuz. Onun dışında sürekli ikili trabzanlarla devam ediyorsunuz. Köşelere geldiğinizde de 2 zincir çekerseniz zaten kare motifleri başarıyla yapacaksınız. Dördüncü farklı renk ipimi aldım. Şimdi 4. sıradayım. Bu model özellikle daha önceki projelerinizde kalan ipleri değerlendirmek için kullanılabilecek harika bir model. Önceki projelerinizden artmış ipleri bu projede rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim böyle küçük birçok kalan ipim vardı. O yüzden de her bir karede farklı renkler kullanacağım. Siz isterseniz her kareyi aynı renk kombinasyonları kullanarak da yapabilirsiniz ama ben tamamen böyle farklı renkleri birleştirerek yapacağım. Bunu da seviyorum zaten rengarenk olmasını. Burası tamamen size kalmış. Ama dediğim gibi aynı renkleri tekrar ederek de güzel bir iş ortaya çıkarabilirsiniz. Şimdi ben büyük karelerimi oluşturdum. Bunları birleştirmeye geçtim. Toplamda 16 tane büyük kareye ihtiyacım olacak. Benim yaptığım ölçülere göre bu 16 tane kare benim için yeterli.
Siz kendi ölçülerinize göre bakıp da daha az ya da daha çok karede yapabilirsiniz. Burada sizin ölçülerinize kalmış. Şimdi birleştirmeyi aslında yine daha önceki videomuzda da anlatmıştık. Kısaca yine burada da göstereceğim. Ben daha önce böyle birkaç tanesini birleştirmiştim. Şimdi bu kareyi bunlara ekleyeceğim. Birleştirmeleri beyaz iple yapıyorum. Aradaki birleşmeyi de aslında renklerin harmonizasyonu da böylelikle daha güzel görünüyor. Diğer karemi alıyorum ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ölçüleri alırken tamamen vücudunuzu sarmamasına bir bakın isterseniz. Vücudunuzu sarmaması daha iyi olur. Hafif salaş bir model yapacağız. Üçlümü yaptıktan sonra bu iki kenarı birleştirmem gerekiyor. Onun için de karşı tarafta denk gelen boşluğa batıp sık iğne ile burayı bağlıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde birleşmiş oluyor. Sonrasında tekrar yan taraftaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sık iğne ile bağlamayı burada bir kez daha göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde birleşiyor ve ben böyle devam ediyorum. Şimdi bir de köşeye geldiğimizde bunu nasıl yaptığımı göstereyim. Köşede 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra birleştirmeden önce bir zincir çekiyorum. Ve karşı taraftaki köşeyle sık iğne yaparak burayı bağlıyorum. Bağladıktan sonra köşenin bir zincirini daha çekiyorum. Ve diğer üçlüyü tamamlıyorum. Ve köşede böyle gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde oluyor. Ben 16 tane kareyi beyaz iple birbirine bağladım gördüğünüz gibi. Birleşmeleri tamamladım. Bu şekilde oldu. Şimdi hem bu birleşmelerin böyle birleşim yerlerini düzlemek hem de iki kenarı birbirine bağlamak için beyaz ipimle bir sıra daha yapmaya karar verdim etrafından. Böylelikle aslında bir süyer haline getireceğiz. Şimdi bir kısa kenardan sırama başladım. Uzun kenarı da yaptım. Diğer kenarına geldiğimde ise burayı yaparken aslında daha önceki birleşme mantığını kullanıp iki kısa kenarı birbirine bağlayacağım buradaki sırayı örerken. Ve askı kısmı hariç de büstiyerimi oluşturmuş olacağım. Bunun için köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra iki köşeyi sık iğne ile birbirine bağlıyorum. 2 tane daha zincir yapıp köşeye yine 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu proje gerçekten böyle bolca ikili trabzanlar yaptığınız bir proje oluyor. Sürekli de aslında aynı motifi kullanıyorsunuz. İkili trabzanları tamamladıktan sonra birleştirmelerde de yaptığımız gibi karşı tarafın boşluklarını batıp sık iğne ile birbirine bağlayarak devam ediyoruz. Bu şekilde de aslında kenarı örerken diğer tarafla birbirine bağlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi iki sıra beyaz ipten sonra aradaki bağlantılar bu şekilde görünüyor. Kenarlarda bu şekilde oldu. Şimdi bu sırayı da şöyle bitiriyorum. Son 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 tane daha zincir çektikten sonra diğer köşeyle birleştirip zincir çekip tamamlıyorum. Şimdi askıları yapmaya geçelim. Askı için ben önce 7 tane küçük kare hazırladım. Tek sıra örerek. Bu 7 küçük kareyi ucuca ekleyerek askıları yapacağız.
Birbirine bağlarken de yine beyaz ip kullanacağız. Bağlamaları, birleştirmeleri hep aynı şekilde, aynı yöntemle yapıyoruz. Az önce gösterdiğim şekilde yapacağız burayı da. Yani büyük kareleri nasıl birleştirdiysek o şekilde aynı mantığı kullanarak devam edeceğiz. Şimdi öncelikle askılarınızın yerini belirlemeniz gerekiyor. 8 önde 8 arkada parça olduğunu düşünürsek öndeki sağ ve sol parçanın yanlarındaki ikinci parçalarla birleştikleri yerlere askılarımı yerleştireceğim. Öncelikle küçük karemin kenarından başlıyorum. Bu köşeyi en son yaparken birleştireceğim için ana parçanın üzerinde başlamadım. Karenin bir köşesini yaparak başlıyorum. Burada üçlümü oluşturduktan sonra ana parçamla bu tam noktadan bir sık iğne yaparak birleştiriyorum. Sonra yan tarafa yine üçlümü yapıyorum ve bir zincir çekip yine bu köşeyle birleştiriyorum sık iğne yaparak. Üç tane trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Ondan sonra bir zincir daha ve üçlü ile devam ederek bu köşeyi tamamlıyorum. Bu kırmızı küçük karenin üç kenarını yaptıktan sonra şimdi diğer karemi buna bağlayacağım. Bu şekilde her karenin üç kenarını yapa yapa yukarı doğru devam edeceğim. 2 zincir çekip mavi karemi alıyorum ve 3 tane ikili trabzan yaparak mavinin üzerinden devam ediyorum. Sonra aynı şekilde alttaki ile sık iğne birleştirip üçlümü yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde 7 küçük karemi birbirine ekleyerek devam ediyorum. Tüm kareleri ucuca ekledikten sonra burada aslında hiçbir karenin sağ kenarını örmemiş oluyoruz. Ve en son hepsinin birlikte sağ kenarını da örüp askımızı tamamlıyor olacağız. Evet, askılarımızı gördüğünüz gibi tamamladım. 7 küçük kareyi etrafından bir sıra daha geçerek birbirine ve ana parçama bağladım. Şimdi en son olarak bir de büstiyerimin alt kısmına kenar süsü yapacağım. Ben burada böyle bir kısmına yapmıştım. Bu şekilde yarım daireler yapmak istedim aslında süs olarak. Bu yarım daireleri nasıl yaptığımı bir göstereyim şimdi. Önce boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Sonra 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 3 tane ikili trabzandan sonra ise yine bir tane daha sık iğne yapıp bu boşluğumu tamamlıyorum. Yana geçiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde de yarım daire oluşuyor. Yan boşlukta bir kez daha göstereyim. Bir sık iğne, 3 tane ikili trabzan ve bir sık iğne daha. Bu şekilde büstiyerin altındaki tüm boşlukları doldurarak devam ediyoruz. Ve büstiyerimi tamamladım. Böyle kısa bir büstiyer oldu. Crop top gibi. Daha uzun olmasını istiyorsanız bir sıra daha büyük kare ekleyebilirsiniz buna. Tamamen o size kalmış. Ben böyle kullanmak istedim. Beğendiyseniz lütfen videodaki like butonuna basmayı
ve daha fazla video için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.